İyi günler, ben Baran Yağcıoğlu. RPC Framework serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık yavaş yavaş son iki derste sadece başlıklarını oluşturduğumuz, işlevsel kısımlarını sonraya bıraktığımız metotları yazmaya başlayacağız. İlk olarak Client Transport Base'den başlayalım. Client projesi içerisinde infrastructure'ın altındaki Client Transport Base'i açacağım. Yalnız şu açık olan bütün tabları kapatalım. Gerekli oldukça yenilerini açarız tekrar. Evet, çalışmaya Client Transport Base ile başlıyoruz. Ekrana getirdik. İlk olarak en baştaki private değişkenlere bir tane daha ilave yapacağız. Private read only hash set tipinde olacak. Onun da kendi içinde tuttuğu tip Client Transport Listener olacak. İsmini de şimdilik alt çizgi listeners diyelim. Çalışmaya ilk olarak protected olarak tanımlanmış olan constructor fonksiyonundan başlıyoruz. Yukarıda private olarak tanımladığımız değişkenlerin atamalarını yapacağız. Mesela alt çizgi callbacks eşittir new callback bytemap. Zaten otomatik tamamlamayla hepsi bir seferde geldi. Callbacks bu şekilde. Event handlers yine eşittir new action diyoruz. Bu da otomatik tamamlayacak. Sadece şu array'in uzunluğu için byte tipinin en büyük uzunluğuna bir ekliyoruz. Çünkü biliyorsunuz bir de 0 var. Ve üçüncü olarak da yine listeners'da sıra. O da eşittir new hash set diyoruz. O da bu şekilde. Böylelikle onların atamalarını da yapmış olduk. Evet, genelde sırayla gideceğiz. Mesela şu anda add event reader'da sıra. Onun için şöyle yapacağız. Bir for each döngüsü açıyoruz. Variable registration in registration nerede? Event reader .get registration ile elde edilen array içerisinden tek tek alıp uygulayacağımız işlem şöyle olacak. Yine bir şartla devam ediyoruz. Eğer event handlers içerisinde index olarak integer'e çevirmek kaydıyla şimdi yazacağım şeyi registration.code değerini kullanıyoruz. Eğer bu değer null değilse o zaman yapacağımız işlem yine birden fazla sayıda olduğu için bir blok açtım. Şöyle diyeceğiz. Variable old handler eşittir alt çizgi event handlers. Yine onun içerisinde index olarak integer'e çevirmek kaydıyla registration.code diyoruz. Hemen peşinden bir de action tanımlıyoruz. Variable action eşittir registration.action ve hemen peşinden şöyle diyoruz. Alt çizgi event handlers içerisinde integer'a cast yapıyoruz. Registration.code eşittir code virgül parameters ve alt satırdan devam edelim. Bir yine blok açıyoruz. Bloğumuzun içerisinde şöyle diyoruz. Old handler parantez içerisinde code virgül parameters ve bir sonraki işlemde yukarıda tanımladığımız action için yine parantez içerisinde code virgül parameters. If şartı bittikten sonra bir de onun diğer bir durumu için bir else bloğu açıyorum. Biraz yukarı çıkartalım. Orada da şöyle diyeceğiz. Alt çizgi event handlers içerisinde integer'e çevirmek kaydıyla registration.code eşittir registration.action. Evet, add event reader bu kadar. Şu boşlukları kapatalım ve send operation'dan devam edelim. Send operation iki tane. Bir tanesinde fazladan bir tane daha parametre var. İkisini sırayla yazacağız. Birincisi kolay. Sadece şöyle dememiz gerekiyor. Send operation internal ve ona da parametre olarak code ve parametres'ı veriyoruz. Yalnız diğeri biraz daha ayrıntılı. Onu da yazalım. İkinci send operation'da ilk olarak parameters içerisinde bu sefer byte için bir dönüştürme işlemi yapıyoruz. Neyi? Operation parametre'ın system invoke id değerini. Bu şekilde elde ettiğimiz parameters değerinin yüklemesi de şu şekilde. Alt çizgi callbacks nokta register callback parantez içerisinde on response diyoruz. Bir sonraki adımda send operation internal dedikten sonra ona da parametre olarak kod ve parameters veriyoruz. Ve bu ikinci send operation'da bu kadar. Şimdi Client Transport Base class yapısında devam ediyoruz. Yalnız sıradan devam etmeden önce add listener'dan devam edeceğiz. Sırada o var ama yukarıya gidiyoruz. Bir ufak değişiklik yapacağız. Gerçi onu da bu dersin başında oluşturmuştuk ama hatırlarsanız listeners'ı. Bunu protected olarak değiştireceğiz. Protected olarak değiştirdiğimiz için ismini de genelde protected tanımladıklarımızda büyük harfle başlıyoruz. O yüzden büyük L harfiyle listeners
şekline dönüştürüyoruz. Ve o yüzden de peşi sıra yine konstruktör fonksiyonunda artık alt çizgi listeners olmadığı için onu da düzeltiyoruz. Yani ne yaptık? Şu private protected yaptık. Alt çizgi listeners diye tanımladığımız değişkeni de büyük L harfiyle listeners olarak değiştirdik. Bunu şimdi listener'ın içerisinde kullanacağız. Şöyle diyeceğiz. Sadece tek satırlık bir ifade. Listeners.add parantez içerisinde parametre ile gelen listener. Ctrl+C ile kaydettik. Disconnect'i atlıyoruz şimdilik. Daha önceden ona şu virtüel eklemesinde yapmıştık. Onu geçiyoruz ama handle system callback'ten devam ediyoruz. Şöyle diyeceğiz. Bir if şartıyla başlayacağız. Eğer kod eşit değilse operation code nokta send system response. Bu şart sağlanmıyorsa o zaman süslü parantez açmadan tek satırlık bir ifademiz var. Throw new argument exception. Ona da formatlayarak şöyle bir mesaj yazdıracağız parantez içerisinde. Kod bir yer gösterici koyalım. Is not valid for handling responses. Sonra çift tırnak bittikten sonra kodu belirtiyoruz. Ve o grup bittikten sonra tekrar kodu belirtiyoruz. Ve bunun iyi gözükmesi için ekranda şu string kısmında alt satıra aldım. Bu if şartını geçebiliyor isek o zaman birkaç tanımlamamız olacak. Variable. Method invoke id diyoruz. Eşittir. Byte'a çevirmek üzere. Parameters içerisinde index belirtiyoruz. İndeksimizi de şimdi yazacağım. Byte'a çevirmek kaydıyla. Operation parameter nokta system invoke id. Hemen peşinden yine variable. Bu sefer callback eşittir. Alt çizgi callbacks get callback. Parantez içerisinde yine method invoke id. Ve bu metod için en son callback çağırıyoruz. Ona da parametre olarak kod ve parametresi aynen iletiyoruz. Evet, sırada handle event var. Şöyle biraz yukarı çıkaralım. Zaten ondan sonra bir de send operation internal kaldı sadece. Handle event şu şekilde. Yine önce bir variable tanımlıyoruz. Variable handler eşittir. Alt çizgi event handlers içerisinde hangisi onu yazıyoruz. Kodun gösterdiği kimse. Ve bunu hesap ettikten sonra karşılaştırmasını yapıyoruz. Eğer handler null ise o zaman hemen alt satırdan bir valid operation exception oluşturacağız. Ve ona da ifade olarak içerisinde formatlayarak şöyle diyeceğiz. String.format çift tırnak içerisinde handler for event code 0 diyoruz yer belirtici için. Sonra devam edeceğiz. Was not registered. Mesajımız bu olacak. Yer belirticinin bulunduğu yere kodun içindeki bilgiyi yazdırdıktan sonra bu satırı bitiriyoruz. Bunda da iyi gözükmesi için string kısmını aşağıya alıyorum. Ve bu metod için son olarak handler parantez içerisinde parametre olarak kod ve parametresi veriyoruz. Yani handler'ı çağırıyoruz. Parametre olarak da bu ikisini aynen iletiyoruz. En sona kalan send operation internal zaten abstract bir tanımlama. Onunla işimiz yok. Böylelikle şimdilik client transport base'de işimiz tamam. Ctrl+C ile kaydettik. Yine sağ tarafta client projesi için references üzerine geliyoruz. Sabit ona tıklıyoruz. Add reference diyoruz ve recent kısmında hazır bulunduğu için şu log4net o lazım olacak. Daha önceden eklememişiz. Onu ilave ettim. OK dedim. Referansı tekrar minimize ediyorum. Şimdi sırada Photon Client Transport var. Onu ekrana getiriyorum. Şu status changed daha önce oluşturmuştuk ama başka bir yöntem kullanarak onu kullanmayacağız. Ona gerek kalmadı. O yüzden status changed'i siliyorum. Ama onun yerine başka bir private tanımlıyoruz. Static olacak. Read only olacak. iLog cinsinden log isimli tanımlamamız. Yani yukarıya biraz önce eklediğimiz log4net otomatik olarak buraya da ilave oldu. Şimdi devam ediyoruz. Log eşittir. Log manager nokta get logger type of parantez içerisinde Photon client transport. Bunu daha sonradan kullanacağız. Şimdiden tanımlamasını yaptık. Ve metotlara geçelim. İlk olarak konstruktör, public konstruktörümüz Photon client transport. Onun içinde sadece şöyle bir tanımlamamız var. Alt çizgi peer eşittir new Photon peer. Parantez içerisinde iki tane parametre veriyoruz. Bir kendimiz, bir de connection protokollerden UDP'yi veriyoruz. Konstruktör bu kadar. Connect de aynı şekilde tek satırlık bir ifade.
Yine alt çizgi peer nokta aynı isimli metot connect. Ona da parametre olarak server adres ve application'ı veriyoruz. Bir sonraki disconnect. Disconnect'te bir ilavemiz var yalnız başlık kısmına. Override yapmamız gerekiyor. Onu ekledikten sonra içerisinde de şöyle diyoruz sadece alt çizgi peer nokta disconnect. Sıra geldik servise. Biraz yukarı çıkaralım. Onda da alt çizgi peer nokta service. Send operation internal'a geldik. Onda da yine tek satırlık bir ifademiz var. Alt çizgi peer op custom parantez içerisinde yine byte'a çevirmek kaydıyla kod virgül parameters virgül true. Şimdi geldik on event'e. On event'te handle event'i çağırıyoruz. Parametre olarak yine event koda çevirmek kaydıyla şimdi yazacağım şeyi event data nokta kod virgül yine event data bu sefer doğrudan parameters. On event bu kadar. On operation response onu da yazalım. Ondaki çağırdığımız metotta handle system callback parametre olarak yine operation yazalım. Operation koda çevirmek kaydıyla operation response nokta operation code virgül operation response nokta parameters. Sıradığı için tek satırda bırakıyorum. Debug return ve ondan sonra da on status changed var bu class C# dosyası için. Debug return şöyle log nokta debug format parantez içerisinde çift tırnak içerisinde debug return üst üste 2 nokta dedikten sonra şöyle bir formatlama yapalım. 2 tane yer belirtici yazacağız. Bir tanesi bu. Diğeri de ikincisi de bu. Bunları belirtmek için hemen peşinden virgül. Bir tanesi level, bir tanesi de message. Ve geldik on status change'de. Onda da ilk olarak debug return'da olduğu gibi log nokta debug format diyoruz. Bununki biraz daha değişik. Çift tırnak içerisinde status changed. Yine üst üste 2 nokta bir yer belirtici. Hemen peşinden de status kodu neyse o yazdırılacak. Onu ekledik. Şimdi bir tanımlamamız var. Variable transport status eşittir. Status kod eşitse status kod büyük harfle başlıyoruz. Çünkü status kodun içerisindeki connect'e eşit ise o zaman değeri şöyle olsun. Client transport status nokta connected olsun. Değilse üst üste 2 nokta. Client transport status bu sefer de disconnected olsun. Nokta virgülü koyduk. O kendisi formatladı. Okunabilir bir şekilde. Eğer tekrar edecek olursak transport status şöyle belirliyoruz. Eğer status kod connect ise o zaman transport status client transport status connected olsun. Değilse disconnected olsun dedik. Bunu belirledikten hemen sonra bir for each döngümüz var. For each parantez içerisinde variable listener nerede? Listeners içerisinde tek satırlık bir ifademiz var. Her seferinde elde ettiğimiz listener için nokta transport status changed metodunu çağırıyoruz. Parametre olarak da transport statüsü bildiriyoruz. Böylelikle hem bu metot hem de bu class yapısını burada bitirmiş olduk. Yani Photon Client Transport şimdilik bu şekilde. Şimdi sağ taraftaki yine Client projesinde References'te bu sefer bir paket ekleyeceğiz. Daha önce başka bir projede eklediğimiz bir paket. Manage NuGet Packages'i açıyoruz. Browse kısmına geçiyoruz ve Castle yazıyoruz kutunun içerisine. O bize zaten en üstte Castle Core versiyon 3.3 şimdilik 2.47 milyon kere indirilmiş. Onu install ediyoruz. OK dedik. README dosyasını kaldırıyoruz. Gerek yok okumamıza. NuGet penceresini de kapatıyoruz. Böylelikle sağ taraftan da kontrol edersek şurada Castle Core'u eklemiş olduk Client projesine. Şimdi de Client projesindeki Systems klasörünün altında bulunan Client Systems'la çalışmaya devam edelim. Ekrana getiriyoruz. Client Systems oldukça bol miktarda boş bırakılmış şimdilik metotları olan bir C# dosyamız. Konstruktör fonksiyonuyla başlayalım. Public Client Systems içerisinde mesela Component Map parametre ile gelen Component Map'e
eşitlenecek. Sonra alt çizgi factory eşittir. Yine system factory'ye eşitlenecek. Birkaç tane daha var. Alt çizgi operation writer eşittir operation writer. Yani dışarıdan gelen bilgileri saklamış oluyoruz. Concrete type to info eşittir. Bu şöyle, yeni bir dictionary açıyoruz. Dictionary'nin içerisindeki veri tipleri type ve system information olacak. Ve son olarak alt çizgi systems by interface id'de eşittir new diyoruz. Bunu şöyle tanımlayacağız. Hata verecek önce, sonradan düzelteceğim. System information isimli bir array düzenlemesi yapacağım şimdi yukarıda. Ona parametre olarak byte veri tipinin en büyüklerinin bir fazlasını vereceğiz. Buradaki system information dediğimiz yukarıdaki şu iSystem base olacak. Onu daha önceden o şekilde isimlendirmişiz ama system information demek daha uygun olacak. O yüzden onu düzeltince zaten alt kısımda normale dönecek. Yani şuradaki değişikliği yapınca system information, iSystem base'di bu biraz önce. Bunu system information şekline dönüştürdük. Zaten burada da onu kullanmıştık. Eksiklik tamamlanınca hatalar ortadan kalktı. Böylelikle konstrüktör fonksiyonu tamam. Create metoduyla devam edelim. Sırada o var şimdilik. Onun içerisinde de bir if şartıyla başlıyoruz çalışmaya. If parantez içerisinde alt çizgi systems by interface id içerisinde interface component type nokta id'nin gösterdiği değer null değilse o zaman yapılacak işlem yine bir throw işlemi. Throw new argument exception formatlama yapacağız. String diyeceğiz. Nokta format parantez içerisinde. Bu parantezi kendi açmıştı zaten. System with interface type bir yer belirtici koyuyoruz. Hemen peşinden devam ediyoruz. Has already been created dedikten sonra o yer belirticinin bulunduğu yere yazmak için interface component type ve onun da full name. Onu belirttikten sonra bir de son kısma interface component type diyoruz. Noktalı virgülü koyunca kendisi 2 satıra böldü. Daha doğrusu 3 satıra ve sığdırdı ekrana. Bu if şartını geçtikten sonra şöyle diyoruz. Alt çizgi operation writer nokta create system parantez içerisinde interface component type. Type diyoruz. Concrete type. Bir variable tanımlamamız var. System instance eşittir. Alt çizgi factory nokta create system diyoruz. Ona da parametre olarak interface component type nokta type virgül create proxy for ve üçüncü olarak da sonucun yüklenmesi için out concrete type diyoruz. Yine bir variable tanımlamamız var. Variable system information eşittir new system information parantez içerisinde parametre olarak 3 tane parametre vereceğiz. Bir tanesi interface component type, ikincisi system instance, üçüncüsü de henüz oluşturmadığımız concrete type. Onu birazdan tamamlayacağız. Hata ortadan kalkacak. Devam ediyoruz. Alt çizgi concrete type to info nokta add parantez içerisinde concrete type virgül system information. Ve bu metotta son olarak alt çizgi systems by interface id'nin hangisi interface component type nokta id hangisini gösteriyorsa o değerin yüklemesi de system information'dan olacak. Böylelikle şuradaki hata dışında create metodumuz bu şekilde. Şimdi sıradaki create proxy for'u yazalım. Sadece bir return satırımız var. Biraz uzun yalnız. Return diyoruz. Gerçi otomatik tamamlama sayesinde hızlı bir şekilde yazabiliyoruz ama şöyle diyeceğiz. Component proxy generator nokta create interface proxy without target parantez içerisinde. Kendisi açtı zaten. Other interface component type birkaç harfini yazalım. Other interface component type de beraber bir de new proxy interceptor açıyoruz. Proxy interceptor. Ona da parametre olarak component map'in get component metodunu kullanarak yine parametre veriyoruz. Biraz uzun, birazdan böleceğiz şimdi bunu. Daha rahat okunacak. Ona da parametre olarak other interface component type veriyoruz. Onunla beraber bir de alt çizgi operation writer var. En sona noktalı virgülü koyalım ve o formatlamasını yaptı.
Ve sırada destroy var. Onu da yazalım. Bu yukarıdaki hatalar da dediğim gibi birazdan eksikleri tamamlayınca düzelecek. Destroy için şöyle diyeceğiz. Yine bir if şartımız var. Eğer parantez içerisinde alt çizgi systems by interface id'nin interface component nokta id ile gösterilen değeri null ise o zaman yapılacak işlem yine bir throw new argument exception diyoruz. Yine formatlama yapacağız. String.format parantez içerisinde çift tırnak içerisinde system with interface type yer belirtecimizi koyduk. 0. Devam ediyoruz. Is not created. Yer belirtecinin olduğu yere yazdırmak için interface komponentin type'ının full name'ini kullanıyoruz. Ve en son yine interface komponenti belirtiyoruz. Noktalı virgülümüzü koyduk. Yine kendisi böldü ama okunmayan kısım var mı bakalım. Orada bir virgül zor gözüküyor. Şunu biraz geri alalım. Eğer bu if şartını geçiyor ise o zaman bir variable tanımlıyoruz. System isimli eşittir alt çizgi systems by interface id içerisinde interface component nokta id'nin gösterdiği değeri system isimli bir variable'ın üzerine yükledikten sonra onun için system instance nokta dispose'u çağırıyoruz. Hemen peşinden alt çizgi operation writer nokta destroy system diyoruz. Parametre olarak interface component veriyoruz. Sonraki satırda alt çizgi systems by interface id'nin interface component nokta id ile gösterilen kısmını null ile yüklüyoruz. Ve son olarak alt çizgi concrete type to info nokta remove diyerek system nokta concrete type'ı da şu an henüz daha oluşturmadığımız için onu da şimdilik hata gösterecek parametre olarak veriyoruz. Destroy'da şimdilik bu kadar. Concrete type hem şurada kullandık hem şurada kullandık. Bunu birazdan oluşturacağız. Devam edelim. Get by interface id. Bunu yazacağız. Sadece bir return satırımız var yine. Return diyoruz. Alt çizgi systems by interface id içerisinde interface id'nin gösterdiği değer nokta system instance get by interface id o kadar. Şimdi de get metodunu yazalım. Yine sadece bir return satırımız var. T concrete type'a dönüştürmek kaydıyla şimdi yazacağımız diğer kısımları. Alt çizgi concrete type to info'nun içerisinde şu indeksi belirtiyoruz. Yine T concrete type'ı type of ile çevirdikten sonra elde ettiğimiz değerin system instance'ını geri döndürüyoruz get metodu için. Try get sırada o var. Onda önce bir system information tanımlayacağız. System information. Basitçe information diyelim. Eğer concrete type to info nokta try get value parantez içerisinde type of t concrete type virgül out information okunamıyorsa o zaman şunu yapacağız. Value değeri null olacak ve return false diyeceğiz. Değilse yani bu şartı geçebiliyorsa o zaman value değeri eşittir. Yine t concrete type'a dönüştürüyoruz. Şimdi yazacağımız information nokta system instance değerini ve return true ile metodu burada bitiriyoruz. Sırada contains var. Yalnız contains'te bir where clause yazacaktık. Onu unutmuşuz. Ekleyelim. Hemen peşinden şunu eklemeyi unutmayın siz de. Where t concrete type üst üste 2 nokta class virgül aynı zamanda iSystem base cinsinden de olacak. Yine tek satırlık bir return ifademiz var. Return alt çizgi concrete type to info nokta contains key parametre olarak type of parantez içerisinde t concrete type'ı veriyoruz. Sırada dispose var. Biraz yukarı çıkartalım. Bir for each döngüsü açıyoruz. Parantez içerisinde. Variable system nerede? In alt çizgi concrete type to info içerisinde süslü parantezimizi açalım. Bloğumuzu açalım. System nokta value nokta system instance nokta dispose. Bir bunu çalıştırıyoruz. Bir de alt çizgi operation writer nokta destroy system. Ona da parametre olarak system nokta value değerini veriyoruz. Devam ediyoruz yalnız. System nokta value
.interface type değerini veriyoruz. Bu for each döngüsündeki işlem bittikten sonra devamında biraz yukarı çıkardım. Alt çizgi concrete type to info clear ve bir for döngüsü var tekrar. Variable i sıfırdan başlasın. I alt çizgi systems by interface id değerine kadar devam etsin. Uzunluğu ne kadarsa. Ve her seferinde bir artırılsın. Yapılacak işlem de şu olacak. Alt çizgi yine systems by interface id'nin i'ninci indeksi null değeriyle yüklensin. Dispose'da bu kadar şimdilik. System information'da daha önceden bir kısmını yazmıştık. Sadece ilavemiz olacak. Yeni bir public değişken tanımlamamız var. Hatırlarsanız biraz önce hata veriyordu. Concrete type'ı tanımlayacağımızı söylemiştim. İşte ona şimdi sıra geldi. Type cinsinden concrete type property şeklinde get private set diyoruz. Ayrıca şu konstruktör fonksiyonunda şuradaki system information parametre olarak mapped component cinsinden interface type, iSystem base cinsinden system instance ilaveten virgül deyip sığmayacağı için biraz da ileri alalım sağ taraftan. Üçüncü parametre olarak yine type cinsinden concrete type. Madem bunu parametre olarak ekledik, metodun içerisinde de en son satırda concrete type'ı parametre ile gelen concrete type ile yüklüyoruz. Biraz yukarıya çıkardık. Private class. Proxy interceptor'da daha önce yazmıştık. Castle paketini dahil ettik ama namespace olarak henüz eklemediğimiz için onu burada eklemesini istiyoruz. Yani en yukarıya using castle.dynamic proxy eklendiği zaman buradaki hata da ortadan kalktı. Ve bu dersimizde son olarak tabii daha bitiremedik. Diğer eksik metot kısımlarını da yazacağız ama şimdilik burada keselim. Intercept'i yazıp da bitireceğim. Şöyle diyeceğiz. Variable metot eşittir. Alt çizgi proxy interface component nokta get method diyoruz. Parantez içerisinde invocation nokta method. Hemen peşinden alt çizgi operation writer nokta invoke method. Ona da parametre olarak metodu veriyoruz. Ayrıca invocation nokta arguments'i veriyoruz. Buraya ufak bir not düşeceğiz. Şöyle diyeceğiz. Yapılacak işlem daha sonradan when we have RPC response aldığımız zaman buraya yeni ilave kısımlar yazılacak. Hatırlatmak için böyle bir kısa bir not da yazdıktan sonra bir sonraki dersimizde Systems Operation Writer'dan devam edeceğiz. Şuradaki o derste görüşünceye kadar hoşça kalın.